soğuk, karlı bir gecede, çarpıcı bir model otel odasında ölü bulundu. Bu gizemli ölüm, birçok soru işaretiyle doluydu ve insanların sessiz soruları şuydu: ünlü Magdalena Zuk olayıyla bu gizemli vakanın bir bağlantısı olabilir miydi? Polonya'nın karmaşık arşivlerinde bulunan bu gerçek suç hikayesi, olayın akıl sır ermez bir hal aldığını gösteriyordu. Karolina Kaczorowska'nın öyküsündeki gizem, daha fazla açıklığa kavuşturulmayı bekliyordu. Kaczorowska, 15 Ocak 1986'da Polonya'da doğmuş ve küçük yaşlarından itibaren güzelliğiyle dikkat çekmiş. Devletlerinde ev almak için harekete geçti. Ayrıca yeni bir Mercedes aracı satın almış ve zengin bir sevgilisi vardı. Nişanlılar ve evlenmeleri bekleniyordu. Caroline'ın hayatı ün ve servetle doluydu, hayal ettiklerinden daha fazlasına sahipti. Ancak 16 Ocak 2016'da Carolina 30 yaşına bastı ve bu önemli bir günüydü. Bu nedenle büyük bir parti düzenlendi ve arkadaşlarını Polonya'da Otel Mercure Karpak Resort'ta davet etti. Ancak partinin ardından tuhaf olaylar yaşanacaktı. 17 Ocak gecesi Carolina ve eski sevgilisi Kamil'in aynı odada kalması ve bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkmasıyla Kamil'in saat 22:45'te oteli terk ettiği güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir saat sonra Carolina, köpeğiyle birlikte odayı terk etti, ancak kısa bir süre sonra geri döndü. Bu sırada hava çok soğuk ve karlıydı, bu yüzden kayak montu giyiyordu. Carolina'nın geri dönmesinden sonra bir daha dışarıya çıkması mümkün olmayacaktı. 18 Ocak'ın ilk dakikalarında otelde konaklayanlar, bir odadan gelen köpek havlama sesinden rahatsız oldular ve güvenliği aradılar. Güvenlik görevlisi Carolina'nın odasının önüne geldi ve kapıdan sesi dinledi, ancak ses kesildi. Güvenlik görevlisi koridordan ayrıldı. Bu sırada oteldeki kameralar kapalıydı ve gece boyunca kayıt yapmamıştı, 24 saat izleme yapılmıyordu. Gün ardında, saat 13:48 gibi otel görevlileri temizlik için Carolina'nın odasına geldiler, kapıyı çaldılar, ses veren olmadı. Temizlik için içeri girdiler ve korkunç bir manzara ile karşılaştılar, Carolina'nın cesedi, boynunda sarı bir kablo ile banyodaydı. Otel görevlileri panikle odadan kaçtılar ve hemen yetkililere haber verildi. Kısa bir süre sonra polis ve doktor olay yerine geldi. Doktorun yaptığı inceleme sonucu, bunun bir intihar olabileceğini söylese de savcılık bunun bir intihar olmadığını açıkladı. 6 ay sonra ise dosyanın içeriği değişti. Bu karanlık geceden birkaç hafta sonra özel dedektifler dosyası da dahil oldu. Dedektifler yaptıkları araştırmada, olay yerinde birçok ciddi hata tespit etti. Savcılık odadan parmak izi almamıştı ve aynı şekilde sigara, havlu ve bardaklardan da DNA örneği toplanmamıştı. Çok sayıda delil ve ipucu saklanmış durumda. Oysaki burada elde edilecek deliller vaka için çok önemli görünüyordu. Yapılan incelemede çok önemli bir detay daha keşfedildi. Carolina banyoda bulunan bir saç düzleştiricisinin kablosuyla nasıl bulunmuştu? Bu kablo hiç incelenmeden, parmak izi alınmadan doğrudan genç kadının ailesine verilmişti. Carolina'nın kıyafetlerinin de aynı şekilde hiçbir işlem yapılmadan aileye teslim edildiği ortaya çıktı. Yani olayın yerini araştıran savcılık hiçbir delili korumamıştı. Bir yığın önemli delil eksikliğine rağmen özel dedektiflerin elinde bulunmasının bir intihar olmadığına şüpheli yaklaşmalarına sebep olacak bazı bulgular mevcuttu. İlk dikkat edilmesi gereken şey kablodaki düğümdü. Burada karmaşık bir düğüm kullanılmıştı. Ayrıca otel odasında alkol ve bazı uyuşturucu maddeler bulunmuştu. Kızın vücudunda yapılan incelemede yüksek miktarda alkol tespit edilmişti. Bu dozda madde alan bir insanın böyle zor bir düğme atması zor olmaz mıydı? Carolina, kendini astıktan sonra oturma pozisyonundaydı,
bu kendine asan insanlarda görülmesi pek mümkün olmayan bir durumdu. Ayrıca yapılan incelemede kablonun bağlı olduğu duş başlığının Caroline'ın vücut ağırlığını taşıyabilecek kapasitede olmadığı belirlendi. Caroline kendini serbest düşüşte yüksekten bırakmış olsa da, o güçle duş başlığı ve duş sistemi kırılacaktı. Genç kadının bulunduğunda üzerinde dışarı çıktığında giydiği kayak kıyafetleri vardı, bu da tuhaf bir detaydı. Caroline'ın kıyafetlerini ortaya çıkarmış olması da dedektiflere tuhaf bir şekilde geldi. Banyo lavabosunda ayrıca Caroline'ye ait 2 cep telefonu bulunmuştu. İkisi de suyun içindeydi ve hafızaları zarar görmüştü. Telefonların suyun içinde tutulması da kafa karıştırıcıydı. Kadının nefesinin kesilmesi sonucu boğularak öldüğü belirlendi. Boynundaki izler bunu gösteriyordu. Peki dedektiflerin şüphelendiği gibi kadının kendine astığı halde bu izler nasıl oluşmuştu? Yetkililere göre yaşanan gece bambaşkaydı, olay içinde ikinci bir kişi vardı. Bu kişi Carolina'yı arkasında iz bırakmayacak bir nesneyle boğmuştu. Dedektifler bunun bir yumuşak nesne olabileceğini dile getirdiler. Odada hiç boğuşma izi olmaması ve uyku sırasındakiyken olabileceği konuşuldu. Genç kadın öldükten veya bilincini kaybettikten sonra olaya intihar süsü verilmişti. Kablo, genç kadının boynuna geçirilmiş ve duş başlığının borusuna bağlanmıştı. Serbest düşmeye bağlı bir güç oluşmadığından duş başlığı kırılmamıştı. Carolina'da normalin dışında boyunda izler vardı, kablo cesetteki izleri yapamayacak kadar inceydi. Böylece olay ilk etapta net bir intihar gibi görünmüştü. Telefonlar da katil veya katiller tarafından suyun içinde bırakılarak sabote edilmişti. Aslında o gece odada yaşananların bir tanığı vardı. Caroline'ın köpeği, olaydan sonra Caroline'ın annesi tarafından sahiplenilmişti. Kadına göre köpek feci derecede dövülmüştü. Olayın karmaşıklığı ve ayrıntıların göz önüne serilmesi, Carolina'nın intihar etmeden önce köpeğini öldürmeye çalışması pek olağan görünmüyor. Biri hayvanlarını çocukları gibi seviyorsa, genellikle onlara zarar vererek intihar etmeyi düşünmez. Bu noktada Carolina'nın intiharı şüpheli hale gelir, deliller daha fazla ilgi çekmektedir. Dedektiflerin balkon kapısının açık olduğunu raporlamaması, katil veya katillerin odaya farklı giriş yollarını düşündürür. Otel kameralarının kapalı olması da bu girişin fark edilmeden gerçekleşmiş olabileceğine işaret eder. Bu bilgilerin dosyada işlenmemiş olması, olayın aydınlatılması için ciddi bir eksikliktir. Dedektiflerin odaklandığı şüpheliler arasında ilk sırayı Carolina'nın evleneceği kişi Kamil P. yer alıyor. Kamil, Carolina'yı canlı gören son kişiydi ve aralarında bir tartışma yaşandıktan sonra otelden ayrıldı. Ayrıca Carolina'nın aile tarafından şiddet gördüğüne dair iddialar da mevcuttu. Diğer şüpheli ise Carolina'nın eski sevgilisi olan Rafalka'dır. Carolina, Rafalka'nın kendisini fahişe olmaya zorladığını ve bu konuda şantaj yaptığını iddia etmişti. Rafalka'nın daha sonra intihar etmesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Son olarak da, Markus Wodarski bu karmaşık olayların ortasında yer alıyor gibi görünüyor. İlk başta Carolina'yı tanıyamadığını söylese de daha sonra, onun kuaförü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Carolina ve Magdalena Uck gibi iki farklı vakayla bağlantılıydı. Markus'un bu vakalarla doğrudan ilişkisi olmasa da şüpheli olarak çok ortak nokta vardı. İki kadını da yakından tanıyordu. Yani iki genç manken de birbirlerini tanıyordu. Hatta Carolina'nın en yakın arkadaşları uyarıp Markus'tan korktuklarını söylemişti. Birer yıl arayla bu kadınlar ölmüştü. Son olarak, savcılık ile ilgili dönen dedikodular ve bu ofisin iki farklı olayda rol alması da dikkat çekti. Savcılık her iki olayı da ihmal ya da göz ardı etmiş gibi duruyor. Soğuk ve karlı bir gecede yaşanan bu olay, Carolina Kaczorowska'nın ölümü ne yazık ki çözüme ulaşmış değil. Magdalena Zuck olayıyla herhangi bir bağlantı kurulamadı ve Polonya'nın kanlı dosyaları içinde kayboldu. Bu üzücü hikaye, sırlarla dolu bir şekilde son buldu ve birçok insanın yüreklerinde derin bir üzüntü bıraktı. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik.
Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.